paralel boyutlarla, başka gezegenlerle bağlantısı olduğunu söyleyen bir devlet sanatçısı. Ahmet Bey geldi ve dedi ki ben sizinle görüşeceğimi biliyordum. Evet. Üstmenliğim bana söylemişti sizi burada bulacağımı dediniz. Arthur. Arthur. Bu kadar açık inanın kimseyle konuşmadım. Annelerimiz ve babalarımız bizi buraya onar. Onar geliyoruz dediği yerde hayatına gelen Bu içinde geçen dil. Hangi dil? Bu dil galaktik dil. Yani Altın Galaksinin dili. Bu beste, yani bu şarkı size nereden geldi? Altın Galaksi'ye ait olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir helezon, Nautilus ve bir ses var. Avuçlarını aç, duaları oku. Tekrar o ana gittin. Ben şöyle bir girebilir miyim yalnız? Çok özür dilerim. o çocuk hala orada. Evet. Hala kayanın üzerinde. Üst boyutla iletişime geçtiğinizde size çizdirilen Evet. görselleri paylaşıyorsunuz. Hı hı. Bu nedir? Anlatmak ister misiniz? Siz Şimdi- Galaktik Konsey'den mesaj aldığınızı söylüyorsunuz. Evet. Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümünden herkese sevgiler. Çok konuşulacak, çok iddialı bir Anlatmak Zamanı ile karşınızdayız. Paralel boyutlarla, başka gezegenlerle bağlantısı olduğunu söyleyen, yanında göstereceği şeylerde olan yaşadıklarına dair bir devlet sanatçısı, müzik hocası, şan eğitmeni Ahmet Fazıl Ayan bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Karşılaşmamız da çok enteresan oldu. Çok iyiyim. Zamanı şimdi gelmiş. Evet, demek. anlatacağız hepsini. Ercan Hocam hepimize heyecanlı bir bölüm bekliyor. Ercan Hanım Aynen öyle. Üşümez'le birlikte hazırlıyoruz Anlatmak Zamanı'na. Şöyle karşılaştık. Ya iddianız nedir diye size soracağım. Bağlantıda olduğunuz şey ne? Hemen bir başlıkları alacağım, sonra detaylara geçeceğiz ama önce karşılaşmamızı anlatmak isterim. Ben o kadar nadiren kendi kendine boş vakti olan biriyim ki, çünkü İstanbul'a geldiğim günler çok hızlı geçiyor. Bir küçük çocuğum var, onu bırakıp geliyorum, biliyorsunuz, çekim, görüşme falan derken 1 saatlik bir boşluğum oldu. Bahariye Caddesi'ndeydim, bir oturayım, bir çay içeyim dedim. Ahmet Bey geldi ve dedi ki ben sizinle görüşeceğimi biliyordum. Evet. Üstmenliğim bana söylemişti sizi burada bulacağımı dediniz. Arthur. Arthur. Ne demişti size o gün? Bugün sana görünür olacağım dedi. Biz karşılaştık. Bana bir çay içmede anlattıkları ve bugün burada. Ahmet Fazıl Bey, sizin iddianız nedir? Yani Anlatmak Zamanı çerçevesinde bir gezegenden, paralel boyutlardan bahsediyorsunuz. Bu videoya bir başlık atsam, sizin iddianız nedir? Ne izleyecek takipçilerimiz? İddia değil aslında. Hakikatten bahsetmek istiyorum. Hakikat hepimizin bir olduğu, bütün olduğu, tek olduğu. Farklı renklerde, farklı kişiliklerde, farklı bedenlerde olabiliriz ama hepimiz o bütünün birer parçalarıyız. Ve hepimiz burada kendimizi var etmek için, yeniden olmak için geldik. Bunun bir zamanı var, bir sırası var ve o zaman işte sizinle tanıştığımız, görüştüğümüz zamandı. Ben 1 sene önce size yazdım ama çok yoğunsunuz tabii ki doğal olarak. Dedim ki o zaman gelecek, o zamanı bekliyorum. Ve o zaman şimdiymiş, geldi. Tabii ben tesadüflere inanmam. Benim için hakikat, tek gerçek hakikattir. Ve hakikatin de bu programın belirli bir zamanı vardır. O zaman şimdiydi ve şimdi buradayız. Bu zamana kadar bekledim. Beklemem söylendi. Kimin tarafından? Üst benliğim tarafından. Bu kadar açık, inanın kimseyle konuşmadım. Dostlarımla bile konuşmadım. Bekle, zamanı gelecek denildi. Kimin tarafından? İşte özüm tarafından, kalbim tarafından, üst benliğim tarafından. Üst benliğimi anlatacağım. Onunla bağlantımı çok derin bağlantılar yaşadım. Onları anlatacağım sizlere. Üst benliğim aslında bizim ruhsal annelerimiz, babalarımız.
öyle çoklu bir alemde yaşıyoruz ki işte paralel evrenler diyoruz, çoklu alemler diyoruz. Bizim katman katman bir hiyerarşik bir düzen var sevgili dostum. Bilirsiniz bu katmanlık içerisinde bizi buraya eken, buraya çünkü can tarlası deniyor. Buraya eken bizim ruhsal annelerimiz, babalarımız var. Nasıl dünyada annelerimiz, babalarımız varsa genetik olarak, ruhsal olarak da aynı şekilde. Bizim annelerimiz ve babalarımız bizi buraya onar ekiyorlar. Tek tek değil. Bunların hepsinde demek, hepsini soracağım. Niye Konuşacağız. onar? Niye onar? Niye bir değil? Çünkü çok eksik anlatıldı reenkarnasyon. Sanki bir beden sürekli gidiyor. Evet doğru, bir okuldayız. Bu okulda sürekli gelişiyoruz. Bazen takılıp kalıyoruz, oyalanıyoruz, yükseliyoruz. Amacımız burada kendimizi yeniden var etmek. İşte müzikler bunun için yapıldı ve bunun için bağlantıya geçildi ve bu bağlantı aslında hepimizin, müzikler hepimizin müziği, bilgi hepimizin bilgisi. Bunları paylaşıyoruz sadece. Ayrımız gayrımız yok. Çizimler var. Onlar neye ait? Detayları konuşacağız ama sadece başlıkları almak için soruyorum. Çok en baştan başlamak istiyorum ama izin verirseniz kısa böyle bir meditasyon yapıp titreşimimizi bir yükseltelim mi? Tamam. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz şu an? Niye duyuyorum neyi biliyor bundan musun? başlıyoruz? Sevgili dostlarımız, bizi seyredenler de bizlere katılırsa bakalım neler hissedecekler. Ellerine kalplerine koysunlar. Nasıl istiyorlarsa. Dini inançları ne olursa istedikleri gibi koyabilirler. Sadece ellerini kalplerine koysunlar. Şekil hiç önemli değil. Sadece o kalp, o saf bilinç, o saf sevgi ile kalplerine ellerini koysunlar ve bıraksınlar. Her şeyi bıraksınlar. Çok kısa süre. Sonra anlatacağım diyorsunuz. Sonra anlatacağım. Peki 2 uygun dakika. mudur hocam? Yapalım mı? 2 Her dakika zaman bir seslenmek istiyorum. Tabii lütfen. Sizdeyiz. Buyurun. Şimdi 2 elimi birleştireceğim. Bunun hiçbir şekilsel anlamı yok. Sadece erilik ve dişilliği ifade ediyor. Her şekilde birleşebilir. Ben şöyle birleştirmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu kareyi ifade ediyor. Küp sistemini ifade ediyor. 4'ü ifade ediyor. 4. düzeni ifade ediyor. 4. düzen ne? Beta. Yani yeni bir düzen içerisine giriyoruz. Beta Nova'ya giriyoruz. Ve bu farkındalık, bu bilinçle de işte o altın medeniyet dünyada kuruluyor. Bunun ilk aşamaları işte 2012'de başladı. Ve artık hızlanmaya başladı. Dinsel boyutta cennet boyutları diye ifade edilir. Melekut alem diye ifade edilir. Biz hep dışımızda olduğunu ifade ediyoruz. Öyle anlatıldı ya bize. Aslında her şey iç içe. Ama katman katman. Hiçbir karmaşa yok. Bir hiyerarşi var. Kat, kat, kat. Tıpkı şöyle anlatabilirim bunu. Radyo dalgaları olarak anlatabilirim. İşte diyelim biz 3'teyiz. 3. boyuttayız. 3.1 var. 3.2 var. 3.3 falan filan. Bu şekilde devam ediyor. Katmanlar devam ediyor. Ve biz şu anda 3'teyiz ve 3.1'i görmüyoruz. Çünkü duymuyoruz. Radyo frekansları da öyledir ya. Birbirlerine karışmazlar. Hepsinin ayrı birer frekansı vardır. Aynen bu şekilde. Paralel evrenler de bu şekilde. Üst katmanlar da bu şekilde. Altın galaksi de bu şekilde. Aslında hepsi şu anda var. Ve aynı yerde. Anda var. Hiç yer iç içe. Bir düşünün, bir soğan gibi düşünün. Katman katman bir dairesel helezon düşünün, natülüs düşünün. O her katman bir boyutsallığı ifade ediyor. Şimdi onların hepsini kucaklayıp hepsini bir etmek ve ellerimizi kalbimize koyarak sevgili dostlarımız, seyircilerimiz 2 dakika içlerine dönerek sadece korkuyu, endişeyi,
kaygıyı bırakarak, sadece saf sevgiyle, Yüce Yaradanımıza, aşkla, o güzellikle bir bağlanalım. Bir sevgimizi sunalım ona. Kalbimizden ne geçiyorsa, seni çok seviyorum. Sana sonsuz aşkımı ifade etmek istiyorum. İstediğini herkes söyleyebilir. O arada ben seslenmek istiyorum. Müziklerle, müziklerimle. Gelen bu altın galaksiden gelen müziklerle seslenmek istiyorum onlara. Bakalım neler hissedecekler. Neler görecekler belki. Ama o kaygıyı, endişeyi, bir korkuyu bir kaldıralım. Sadece saf sevgiyle o akışa izin verelim. O kalbimizden gelen Yaradanımızın, sonsuz mutlak kaynağımızın, o yerlerin ve göklerin hakim olan sonsuz kaynağımızın o aşkını bir kalbimizde hissedip bakalım neler göreceğiz, neler hissedeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ta tu su si sa tia tu su sa ta tu su si sa asute castrunute con odor chima cana asute castrunute con odor chima cana tianuma 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 tianuma
te castrunute. Con odor chima cana. Ria nari casure alona. Ria manu casure alona. Kiko naki Kiko nanaki Kiko naki Kiko la la ki. Derin nefes alarak gözlerimizi açabiliriz. Bu içinde geçen dil, hangi dil? Bu dil galaktik dil. Yani altın galaksinin dili. Altın galaksinin dili. Evet. Peki bu beste, yani bu şarkı size nereden geldi? Rüyalarımda geldi. Altın galaksi ait olduğunu nereden biliyorsunuz? Kısaca bahsedeyim mi kendimden? Lütfen. İzninizle bir su içeyim. Lütfen. Tabii. Ne hissettiniz Ercan Hocam dinlerken? Ben yorumu daha sonra yapsam olur mu? Tabii, ne demek. Çünkü bölmek istemiyorum şu anda. Çok heyecanlıyız da anlatılacaklar işin. Evet. Bu dünyasal adım Ahmet Fazıl Ayan. Sanatçı adım Kıhara Tura. Bu nedir? Kıhara Tura ne demek? Bunu anlatacağım. Kıhara sonsuz aşk demek. Tura, Arthur demek. Arthur, Tura. Yani sonsuz varoluşun bütün kıymetleri demek. Paralel evrende. Ve bunu sonsuz aşkla açmayı anlatıyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu işte sonsuz aşkla yapabiliriz. Sonsuz aşk için tüm kalıplarımızı, tüm önyargılarımızı kaldırmak gerek. Bunlar neler? Korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz. Ama bunlar bilinçle vardığınız şeyler değil. O isim bile size o gezegenden mi geldi Evet. ya da nereden geldi? Evet, öyle. Şimdi Arthur, üst benliğim. Tabii ki bunlar yeni zamanda. İlk zamanlardan başlayayım. 5 yaşında başlıyor aslında. Evet, öyle biraz anlatmıştım size. Evet, hikayeniz. 5 yaşında ben bir kaza geçirdim. Nasıl bir kaza? Uçurumdan düştüm. Bunu birkaç yayında anlatmıştım. Kısaca anlatayım. Bilmeyen dostlarımız olabilir. 5 yaşında Gökçeada'da o zaman öğretmen okulu vardı. Abim orada okuyordu. Annenem yanında kalıyordu. 5 yaşında çocukların yanında Gökçeada'da oynamaya çıktım. Annem bıraktı. Hadi oyna dedi. Ve saklambaç oynuyorlar.
Sen de gel oyna dediler. Saklandım ben de. Saklanacak da bir yer yok, böyle küllük. Bir meyve bahçesi var. Rum'un meyve bahçesi. Çocuklar tabii ki doğal olarak, orada ağaçlar var, yeşillik var falan. Oraya saklanıyorlar. Ben de oraya girdim. Meyve bahçesiymiş. Tabii Rum da meyve bahçesine girilmesini istemiyor. Tabii ben meyve falan da görmedim, bilmiyorum. Hiçbir şeyden hiç farkında değilim ne olduğunu, ne ağacı olduğunu. Dediler ki kaçın, Rum geliyor dediler. Ve herkes kaçmaya başladı. Ben de kaçıyorum. Niye kaçtığımı da bilmiyorum. Ama kaçıyorum. Korktum yani. Kaçın dediler ya. Öyle bir bilgi geldi. Kaçıyorum ve bir ara yer kesildi ve ben uçmaya başladım. Ve bir taşın üstüne düştüm. Kayanın üstüne düştüm. Orada sadece damağımda metal kokusu hissettim. O sonra beyin kanaması olduğu söylendi. Ama tabii beni almışlar, götürmüşler. Anneannem sağ olsun koca karı ilaçları, yağlı hamurlar yapıp her tarafıma Uçurumdan yapıştırmış. Böyle ben düşmüşsünüz mumya yani, gibi. değil mi? Evet, ne kadar büyük onu bilmiyorum. Aha. Tabii 5 yaşındayım. Ne Evet. kadar derin. Düşmüşsün. Düştüm. Her tarafım morarmış tabii. Doktora falan da gitmedik. Ben o şekilde iyileştim. Anneannemin tedavileriyle iyileştim. Sonra bana bir şeyler olmaya başladı. Gözlerimi kapatıyorum. Bedenim yok oluyor. Gözlerimi açıyorum, bedenimdeyim. Gözlerimi kapatıyorum. Bir dönen bir çark, bir helezon, Nautilus ve bir ses var. Bu şekilde dönen bir ses. Ve bütün hücrelerim dağılıyor. Gözümü açtığımda tekrar birleşiyor. Resmen şey gibi, film gibi yani. Tabii o zaman korku, çok küçüğüm. Annem benim hafızdır. Mevlütan'dır. Çok iyi sesi vardır rahmetlinin. Bu sene kaybettik. Allah rahmet Maşallah eylesin. 92 yaşındaydı. Mekanı nur olsun. O bana dualar öğretti. Oğlum dedi, avuçlarını aç, duaları oku. Pardon. Allah dualarını kabul eder dedi. Kusura bakmayın. Pardon. Hiç kusuru yok. Üstelik yaşadığınız o duyguyu, şu anki akışı o kadar net alıyorum ki izleyicilere ne kadar geçiyor bilmiyorum. Paylaşıyor olmak çok güzel şu anda sizinle bu anı. Tekrar Alman'a gittim. Çok yoğun. Toparlayayım kendimi. Evet, buradayız. Topraklanayım. Çok yükseldi enerjim. 2 yıl yaşadım bunları ve 2 yıl DNA'ma işlendi bu yoğunluk. O müzik de mi? bilgi. Yani o duyduğunuz ses. O müzikler işte. Orada duyduğum müzikler. Tabii 5 O yaşında. neyin sesiydi yani? Evrenin sesi mi Evrenin size? sesi.
varoluşun sesiydi. Yani bütün varoluş önümdeydi. Hem onun içindeydim hem dışındaydım. Ve düşünün, o sesi arama yolculuğu bir insanı opera sanatçısı yapıyor, devlet sanatçısı yapıyor. Bugün müthiş bir müzik şan hocası ve karşımızda bunları anlatıyor. Büyük bir gurur bizim için, biliyor musunuz aslında şu anı ve bunu paylaşmak bence. Teşekkür ediyorum. Beni anladığınız için. İşte zamanı geldi dedi zaten Arthur. Sonra bu 2 yıl devam etti ve ben bizim evimiz bizim evimiz Çanakkale Ezine'de. İlk mescide yapılmış bizim evimiz. Ben şöyle bir girebilir miyim yanınıza? Çok özür diliyorum. Eyvallah. Eyvallah. Mescit yıkılmış. Belediye orayı satışa çıkarmış. Babam da arsasını aldı ve oraya ev yaptı. Yanımızda yatır vardır Yahşi Bey. O 2 yıl hep onunla birlikteydik. Evet. Ya 7 yaşınızdayken mi başladı? 5 yaşında. 5 yaşınızda. Ha, o zaman evreni de sesini duymaya başladığınız zaman Evet. yanınızda yatır olan ilk mescit derken o yörenin ilk mescidi mi? Yahşi Bey Yahşi Bey. oranın alınmasında şehit düşmüş. Ve oraya mescidi yapılmış. Yani yatır olarak mezarlığı var yani. Tek olarak. Yanında, karşısında da 3 dedeler var. Bir de Erenler Tepemiz var. Bizde Erenler çok. Birlikteydik derken nasıl? Görünür müydü size? Tabii. Nasıl görünürdü? Evet. Bunu ilk defa burada anlatıyorum. Anlatmak zamanı. Değil mi? Anlatalım. Bunu sadece ailem bilir. Arkadaşlarım bile bilmez. Yahşi Bey orta boyda, kirli sakallı, başında takkesi olan ve sürekli ibadetini yapan bir bey. Hiç ses çıkarmaz. Sadece bana sevgiyle bakardı. 2 yıl bu şekilde geçti. Tabii çok küçüğüm, bilgim yok. Anneme soruyorum. Annem dua et Allah'a oğlum diyor. Dua ediyorum. Bir çıkış kapısı istiyorum. Yok. Korkar mıydınız onu görünce? Evet. 5 yaşındayım. Tabii ki doğal olarak. Sonra kapanmasını istedim. Allah'ım ne olur kapansın. Kaldıramayacağım çünkü çok yüksek bir bilinç, bilgi. Her enerji. gece gelir miydi? Her gece. Görür müydünüz her gece? Her gece. Her gece. 2 yıl boyunca sürdü. Ve
annemin dediği gibi bana öğrettiği duaları okudum. Avucuma üfledim. Sonra kapandı. Okul başladı zaten. 7 yaşında ilkokul, koşuşturma, eğitim, ortaokul, lise, spor, müzik, sonra konservatuvar. İzmir Devlet Konservatuvarı opera bölümünü kazandım. Oradan mezun oldum. Sonra Devlet Çok Sesli Korosu'na girdim. Sanatçı oldum. Kültür Bakanlığı. Müziğe yönelmenizin sebebi o sesi aramak mıydı? Evet. Hep o sesi aradım. Ve inanır mısınız? Konservatuvara sınavlarına ilk girerken o kapıdan içeriye girdiğimde orası benim için cennet alaydı. Muazzamdı. Her enstrüman yan yana, kocaman bir salon. Yani herkes farklı bir şey çalıyor. Kimisi Vivaldi çalıyor, kimisi Mozart çalıyor, kimisi keman çalıyor, kimisi oboa çalıyor falan. Ama inanılmaz farklı şeyler çalıyorlar. İnanılmaz bir ahenk var. Muazzam bir müzik. Sonra işte Çok Sesli Korosu, sonra İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve bu arada çalışmalar. Tabii üniversiteyle birlikte açılmasını istedim. Meditasyona başladım. Meditasyon yapmaya başladım. Açılmasını istedim derken orada kapattığınız O kapının metafizik perdenin açılmasını tekrar. istedim. Neydi bu? Ne yaşadım ben? Neydi bu müzikler? Nereye gittim ben? Yaşadıklarım neler, bunları öğrenmek istedim. Dedim ki bana bir yol gösterici Allah. Ve 92'den 2002'ye kadar bir üstadım oldu. Sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Ne oldu dediniz? 3. Üstadım. Üstadınız oldu. Yol göstericim oldu. 92'den 2002'ye kadar 10 yıl boyunca. yaşayan bir insan mı? Evet, yaşayan bir insan. Sonra bedenini artık benim için bu kadar dedi ve kendi isteğiyle ayrıldı. Zaten bir hafta içerisinde bedenini terk etti. Bir sebep yaratıldı ve bedenini terk etti. Görevini bitirmişti çünkü. Görevi Seni size de üstadlık yetiştirdim mıydı? dedi. Seni yetiştirdim dedi. Benim için de. Allah razı olsun. Hala görüşüyoruz. Evet. Ruhsal boyutta. Tabii ki ruhsal boyutta. Sonra Nasıl bir eğitim aldınız? O 10 yıllık eğitimin hani içeriğinde ne var başlıklarında? ne sorduysam cevabını aldım. Ne sorduysam hepsinin cevabını aldım. Hangi başlık isterseniz, ne isterseniz hepsini aldım. Metafizik deneyimler başladı mı peki? Açılmasını ki. istediğiniz Evet. perde açıldı mı tekrar? Aynen öyle. Açılmalar başladı. İlk deneyimimi ölmeden önce ölme deneyimimi 99 depreminde yaşadım. 99 depreminden sonra yaşadım. Ondan sonra artık yoluna tek yürüyebilirsin dedi ve 2002'de bedenini terk etti. Yolculuk devam ediyor. Siz neler yaşadınız orada? Ya Bu Aynı diğer anı. boyutlarla ve altın gezegenle bağlantınız. Altın Galaksi inanılmaz. Üst benliğinizle nasıl tanıştınız? Altın Galaksi ayrı bir yerde değil. Her şey iç içe ve inanılmaz derecede muazzam bir düzen, nizam ve sistem var. Altın Galaksi 3 boyutlu alemde yaşıyoruz şu anda dünyamızda ve 7 evrim boyutunu geçiriyoruz. İşte tasavvufta anlatılır kademeler. Onları çok ayrıntıya girmeyeyim, zaten seyircilerimiz biliyorlar.
Sonuncusu insanı kamildir. İnsanı kamilden sonra varlık ölümü deneyimler. Bedenini bırakması gerekir. Yani ya bedenini bırakacak ya da bilincini bırakacak. Yani dünyasal bilincini bırakmak zorunda. Artık orada her şeyle bir olmak zorunda. Ondan sonra üst katmanlar açılmaya başlar. Bunlara durgun boyutlar deniyor. Durgun, şöyle durgun. Aslında tasavvufta buna melekut alemi denir. Yoğun sevgi ortamları. Saf sevginin olduğu melekut alemi diye ifade edilir. Buna teknolojik terminolojide, galaktik dilde durgun boyut deniyor. Ama durgun şöyle, tıpkı tekerleğin hareket etmeye başladıktan sonra bir zaman gelir, yürür ama duruyor zannederiz ya, işte o andır. Hareket haline geçmektir aslında. Buna beta zaman dilimi deniyor. Beta 1 deniyor. Altın galaksi beta 2'de. Yani daha üst katmanda. Ama bu katmanlar hep belirli bir hiyerarşi var. Ve bu hiyerarşi sonsuz sınırsız olana kadar devam ediyor. Sonsuz sınırsız bir varoluş içerisindeyiz. Bu artık şeyden sonra durgun boyutlar, yani melekut aleminden sonra artık siz oradaki varlığınızla tanışırsınız. Yani üst benliğinizle tanışırsınız. O üst benliğiniz sizi buraya ekendir. Ruhsal, sizin babanızdır aslında. İşte onunla tanışmam benim. Ondan sonra oldu Arthur'la tanışmam. Nasıl oldu? Sevgili Emine Karadağ, kadim dostum. Ona buradan sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Sonra onunla tanıştım. Ve o kendisi yurt dışında, Almanya'da, biz internetten ruhsal çalışmalar yapmaya başladık. Bağlantı yapmaya başladık. Şimdi erillik ve dişilliği anlattım ya. Erilliği ve dişilliği birleştirdiğinizde o sonsuz varoluş, yani kaynak dediğimiz o saf bilinç haline dönüşürsünüz. O saf bilinç halinde o dişiliniz, eğer erilseniz dişiniz, dişil iseniz elinizle birleşirsiniz ve o saf sevgide birleştiğinizde artık üst katmanlar açılmaya başlar. Bu şekilde açıldı. Onunla çalışmalar yapmaya başladık. Nasıl çalışmalar? Spiritüel çalışmalar. İnternet aracılığıyla. Ve bağlantı gerçekleşti. Arthur'la bağlantı gerçekleşti. Agartha'yla bağlantı gerçekleşti. Agartha'ya şimdi çok fazla girmeyeceğim. Çünkü muazzam bir alem burada, dünyada. Üst katman, bizim üst katmanımız aslında dünyanın iç katmanlarında ama titreşim olarak bizden çok yukarıdalar. Onlarla bağlantıya geçtik. Altın galaksiyle Altın galaksi Agartha'nın üstünde mi? Geçtik. Evet. Şimdi sevenlerin diyarı dedik ya. Hı. Orası erenlerin diyarı artık. Tasavvufta erenlerin diyarı olarak anlatılır. Orası altın medeniyetin olduğu katman. Şimdi burası dünya düşünün. Dünya, durgun galaksiler, altın galaksiler. Agartha nerede? Agartha dünyada. Dünyada. Hı. Ama titreşim olarak bizden yukarıda. Hı. Onlarla birlikte yaşıyoruz aslında. Görmüyoruz. Çünkü frekansımız biz 3'teysek onlar 3.1'de, 3.2'de gibi düşünün. Farklı frekansta, farklı radyo dalgalarında olduğu için birbirimizi görmüyoruz. Yok zannediyoruz. Diyoruz ki bizim dışımızda hiçbir şey yok.
Ben varım, dokunuyorum, hissediyorum. Gerçek bu. Bunun dışında gerçek yok. Evet. Ama burası için gerçek. Orası için rüya. İllüzyon. Yani uyku kadar kısa bir süre içerisinde buradayız. Diyoruz ya burada 100 yıllık bir ömrümüz var. Aslında Altın Galaksiden baktığımızda burası 10 dakika. O kadar kısa. O yüzden buraya rüyalar alemi, illüzyon deniyor. O yüzden rüyadan uyanın deniyor. Yani bu rüya dediğimiz bu alem aslında tabii ki kendi gerçekliği içerisinde gerçek. Evet, varız, dokunuyoruz, hissediyoruz, değil mi? Duygularımız var. Ne kadar güzel. Deneyim yaşıyoruz. Bu dedikleri can tarlası dünyamıza ekildik. Onar ekildik dediniz ya, o ne demek? Evet, onar ekildik. Şimdi Tekrar döneceğim sonra boyutlara, burada- gezegenlere. Hocam istediğiniz yerde girebilirsiniz ama hani dinliyoruz, en sonda yorum yapacağım dediniz diye girmiyorum. Evet, şöyle siz- söyleyeyim çünkü konular tamamen Tabii. dağılmadan. İşte en baştaki hikayesi içerisinde seyircinin de doğru algılaması için aslında bağlantı içerisinde olduğu mesela bu güzel adamın çok güçlü bir rahimiyet enerjisi var. Çok güçlü bir dişil enerjisi var. Çok güçlü. Yani şifacılarda olur. Zaten şifacıların %95'i kadındır. Şamanlar da kadındır. 18. yüzyıldan sonra erkeklerin etek giymesi nedeni şamanların aslında kadınlardan dolayı ve çok güçlü anneyle hala bağlantısı var. İnanılmaz. Çok güçlü. Öyle bir sevgi değil ama bak söylediğim şey. Çok güçlü bir bağlantı. Başka bir bağlantı. Yani tamam babayı kaybetmiş ama anneyle olan bağlantısı çok başka bir deneyim yaşatmış ve şöyle katman katman dediği o soğanın örneğine cücüğüne kadar gideriz ya, özüne kadar. Aslında özün özünü hissettiği için söylüyorum. Özün özü. Ve çok ilginç bir şey. Bahsettiği kişiler, kayanın üzerine düşmesi, o çocuk hala orada. Bak, o çocuk hala orada. evet. Hala kayanın üzerinde. O çocuğun rüyasındaki diğer boyut. O gelen onar geliyoruz dediği yerde hayatına gelen 92'den 2002'ye kadar yine 10 yıl bir öğretmen. Yine o. Aslında o katmanı başka biri değil. Öğretmenin de mi katmanı? Katmanı kendisi. Aslında kendi katmanları ona gelip yardım ediyor. Evet. Başka suretlerde. Kendinden kendine o katmanları geliyor. Arthur da öyle. Evet. O gelen... Hepimiz için böyle aslında buradan, Aynen. değil mi? Şimdi şöyle, Çıkaracağımız kendi bu. gerçekliğini yaşayan insanlar, bir de kendi hakikatini yaşayan insanlar. Çünkü gerçek başka bir şey, hakikat başka bir şey. Tabii gerçek, Bu gerçek. İlk ay sunucu evde çocuğu yemek bekler. Bak gerçeklik. İşte şu kirasını ödeyecek falan. Aynen, bu bardak gerçek ama hakikat değil. Ama görüyorsam, dokunuyorsam, tutabiliyorsam, içebiliyorsam, içinde su varsa gerçek. Evet. Ama bu burada gerçek. Ama hakikate uyanmış olanlar başka bir şey. Evet. Şimdi o kendi hakikatine uyandığı için o katmanların içerisinde güçlü bir ilahi bağlantısı var. Şimdi o dil farklı diye altın galaktik dili olaraktan o çok eski bir dil ve bir şey soracağım size. Sizin çok güçlü bir vaziyette İspanya ya da İtalya yani bağlantınız var. Çok güçlü hem de. Yani Kur'an-ı Kerim enkarnasyondan bahseder. Evet, evet. Yani sizin İspanya ve İtalya Evet. bağlantınız çok güçlü. Evet. Çok çalışmalar yaptık hocam. Sevgili dostum. Enkarnelerle ilgili çok fazla çalışmalar yaptık. Var mı gerçekten öyle bir Var. bağlantı? Mısır'da var. Yunanistan'da var. Çok yerde var. Hepimizin var aslında. Aha. Şimdi bu onar meselesi durumunu tekrar birazcık daha açalım istiyorum. Onar burada bizler bu can tarlası dediğimiz dünyaya ekilirken aslında bizim üst benliğimiz enerjisini ona bölerek
her cana dağıtıyor. Yani 10 canın bir üst benliği var aslında. Aynen öyle. Bir üst benlik 10 cana ayrılıyor diyor. Bu bilginin kaynağı ne? Yani sizin içsel bilgeliğiniz mi? Evet. Okey, tamam. Aynen öyle. Biz işte Emine dostumla, Emine Karadağ'la birlikte bağlantıya geçtik. Paralel evrenle. Ve Arthur'la tanıştık. Çizimler yazdırılmaya başlandı. Oradan mı geldi çizimler? Evet. Bilgiler gelmeye başladı ve şiirler şeklinde. Yunus'un dörtlükleri gibi. Şimdi size okuyacağım biraz. Size paralel evrenden de sonra bahsedeceğim. Yani zamanımız var mı bilmiyorum ama anlatacak o kadar çok şey var ki. Yani O kadar zamanımız çok şey yettiğince. var. Yani devam da edebiliriz sonra. Çizimlerimi göstereyim. Size paralel evrenden bahsedeyim. Lütfen. Ve altın gezegenden yine. Şimdi üst benlikle tanışma nasıl oldu? Şimdi üst benliğimle Yani nasıl tanışılıyor üst yani benlikle? erillik ve dişillik bağlantısından sonra Ruhsal bir direktman- görseli var mı mesela? Ya da Şimdi- sesleniyor mu insana? tabii ki Emine Karadağ'la birlikte yaptığımız bağlantıda ruhsal bağlantıyı o anda birlikte yaşıyoruz. Yani medyum ve medyatör olarak, ben medyatör olarak, o da medyum olarak görev aldı. Yani o görüyor ve onunla birlikte ben de görüyorum. Yani şöyle diyelim. Aynı vizyonu ikiniz de görüyorsunuz Birlikte yani. görüyoruz. Aynen öyle. Yani o kamera oluyor. Kamerayı yöneten Operatör siz oluyorsunuz. operatör oluyor. Aynı anda o yaşayan, ben izleyen oluyorum. Ama aynı şeyi yaşıyoruz birlikte. Birlikte paralel evrene gidiyoruz. Birlikte bağlantı yapıyoruz. Ve aynı şeyleri görüp aynı şeyleri aynı şeyleri deneyimliyorsunuz. o anda birlikte yaşıyoruz. Çünkü o anda o anın, o zaman diliminin portalı açılıyor ve o ana geçiş yapıyoruz. O işte o erilliğin ve dişilliğin o sonsuz o aşkla birleşimi, o ilahi aşktan bahsediyorum. Dünyasal aşktan değil, sonsuz aşk, saf aşktan bahsediyorum. O ne zaman oluyor? Bütün dünyayla alakalı her şeyi bıraktığınızda, sıfırladığınızda. Ölmeden önce öldüğünüzde. Aynen öyle. Her şeyi bıraktığınızda orası açılıyor, o kapı açılıyor. Aslında hepimiz bunu yaşıyoruz. Bütün insanlar bunu yaşıyor. Kimse bunun farkında değil. Çünkü insanlar uyuyorlar. Niye? Çünkü herkesin bir zamanı var. Kur'an dediği gibi önden gidenler ve arkadan gelenler. Siz arkadan gelenlerden olmayın. Önden gidenler olun. Önden gidenler kim? Uyananlar. Yani nasıl uyananlar? Bu dünyada uyananlar. Yani bu dünyanın aslında bir uyku olduğunu ve burada benim uyanmam gerekiyor. Benim farkındalığımı açmam, okumam, bilmem gerekiyor. Ve bunun ne olduğunu anlamam gerekiyor. İşte o 5 yaşında yaşadığımı anlamam gerekiyordu benim. Ve o kadar araştırma, o kadar dernek, o kadar kitap, spiritüel kaynak. Yani her şey aynı şeyi anlatıyor. Yani bütün bilgiler, bütün kadim öğretiler aynı şeyi anlatıyor aslında. Tasavvuf da aynı şeyi anlatıyor. Spiritüel kaynaklar da aynı şeyi anlatıyor. Yani rapsal kaynaklar aynı şeyi anlatıyor. Teknolojik kaynaklar aynı şeyi anlatıyor. Varoluşu anlatıyor. Niye? Biz buraya ekildik ve burada neysen o olacaksın. Hangi ağaçsın? Hangi meyvasın? Zeytinsen zeytin. Hangi meyvaysan o meyve. İncirse incir olacaksın ve sen burada işte onar kendini tekrar o kademeye getirdiğinde, o altın galaktik seviyeye getirdiğinde işte Arthur gibi kendini tekrar buraya programlayabileceksin, ekebileceksin yani. Peki üst benlikle bağlantı sizin talebinizle mi yani gerçekleşti? tabii ki. Siz bunu talep Tabii ki, ettiniz. tabii ki. Bir medyum ve operatör olarak ve bu Tabii. gerçekleşti. Ses mi duymaya başladınız? Bir tezahür mü oluştu? Nasıl oldu? Şimdi bu akış direktman başladı. Ben biraz size isterseniz o akışlarla ilgili Lütfen. okuyayım. Sonra da
Kıhara'ya geçeceğim. Tamam. İlahi bir Kıhara kaynaktan kim, bilgiler mi nedir? gelmeye başladı? Akış Aynen derken öyle, aslında. kesinlikle. Paralel evrenle bağlantıya geçtik. Çizimler başladı, çizdirilmeye başladı. Geçiş kapıları Çizildi. çizildi. Evet, burada dosyaların içerisinde hepsi. Bunlar kitaplanacak. İşte zamanı şimdi olduğu için artık kitaba dönüşecek. Şimdi ben size geçiş kapının bir tanesini göstermek istiyorum. Kameraya gösterebilir miyim? Lütfen. Üst boyutla iletişime geçtiğinizde size çizdirilen Evet. görselleri paylaşıyorsunuz. Bu nedir? Anlatmak ister misiniz? Hı. Üzerinde yazı var. Eğer ekran görüntülediyse anlatacağım. Evet, görüntülü. Görüntüledi şu anda. Tamam. Şimdi evrenler ağacı, alemler asası, verilir sır ası, hak ile duası, aşk ile. Ermun. Ermun kim? Kim? Ermun Eril. Sevgili, onun izini aldığım için burada söyleyebilirim. Sevgili Emine Karadağ'ın erili. Paralel evrendeki erili. Ahmet Fazıl Aya'nın da dişili var. Onlar Paralel da evrende. Eftalya. Paralel evrendeki. Kocaman bir aileyiz hepimiz. Sizin de aynı şekilde. Şimdi siz eril bedendesiniz. Paralel evrende dişil bedeniniz var. Siz dişil bedendesiniz. Paralel evrende eril bedeniniz var. Ve onlarla bağlantıya geçmek artık o kadar kolay ki. Bunu da anlatacağım. Ve dostlarımıza göstereceğim. Bunu nasıl yapacaklar? Göstereceksiniz. İsterseniz. İsteriz. Peki paralel evrende illa bir diğer enerjide mi? Yani erilsem dişil, dişilsem eril enerjideki varlığım mı mevcut? Evet, evet. Şimdi onar diyoruz ya. Yani sizden 10 tane var. Dişil olarak. Eril olarak da var. Paralel evrende de aynı şekilde. Ha, 10 eril 10 dişil var. Evet. Aynen öyle. 20 tane benden. Evet. Vallahi baş edilemez. Düşünemiyorum. Ama onu ne zaman bilecek herkes? İşte burayla. Kalple bağlantıya geçtiğinde, olumsuzlukları kaldırdığında, yani korkuları, endişeleri, zihni kaldırdığında o zaman sadece kalp kalacak. Kalp gitmesi gerektiği yeri biliyor. İşte bizi buluşturan kalp. Ve ben bunu bekledim. Yani olması gerektiği zaman şimdiydi. Şimdi artık çok rahat. O kadar fazla bilgi var ki. Eskiden ya ne derler acaba ya? Ne olmuş bu adam? Uçmuş mu, kaçmış mı falan diyebilirdi insanlar. Tabii. Şimdi niye demiyorlar biliyor musunuz? Çünkü artık herkesin açılıyor. Herkes patır 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 açılmaya başladı. O zaman dilimindeyiz. Şimdi Arthur'un ve benim paylaştığım bir paylaşımını size aktarmak istiyorum. Lütfen. Ben bunu Instagram sayfamda paylaştım. Instagram sayfam Kıhara Tura. Oradan da bakabilirler. 18.3.2022. Diyor ki Arthur, hızlı seleksiyon programı devreye girmiştir. Hızlı seleksiyon biliyoruz değil mi? Değişim. Programı devreye girmiştir. 22.4.2022 tarihi itibarıyla beta bilinç boyutuna giriş yapmamış bilinçler, ait oldukları zaman mekansallıklarına transferleri gerçekleşmeye başlayacaktır. Konsey adına Arthur. Konsey kim? Galaktik Konsey. Siz Şimdi- Galaktik Konsey'den mesaj aldığınızı söylüyorsunuz. Evet. Arthur orada çünkü. Galaktik Konsey'de. Ve size hep dur diyen bir güç olduğunu ama artık zamanı dediğini, bizi karşılaştıranın da o olduğunu söylediniz. Şimdi bilinsin mi isteniyor bu?
Şimdi bilinsin, şimdi anlatılsın mı isteniyor Aynen öyle. konseyin size Artık söylediği? anlatılması gerekiyor çünkü insanların bunu bilmesi gerekiyor. İnsanlar, dostlarımız, canlarımız artık açılacaklar. Korkmasınlar. Kalpler açılacak artık. Yani şunu diyebilirler, bana bir şeyler oluyor, bir şeyler görüyorum, bir şeyler hissediyorum, ya kafayı mı yiyorum demesinler, açılıyor. Kalpler açılmaya başlandı. Bir daha mesajı okur musunuz? Okuyacağım ve bunu açacağım size. Lütfen. Burada anlatılan çok önemli bir bilgi var ve bunu paylaştım. Dostlarımız girip bakabilirler. Kıhara, yok arada. Kıhara, Tura. Kıhara sonsuz aşk. Tura da bu sonsuz kıymetlerin değerleri demek. Yani sonsuz kıymetler, varoluşun sonsuz kıymetleri demek. Yazı Tura'nın Turası, hani bilmeleri, anlamaları açısından. 22.4.2022 tarihi itibarıyla beta bilinç boyutuna giriş yapmamış bilinçler. Bunlar kimler? Ölmeden önce ölenler. Yani ölmeden önce ölmeyenler. Yapmamış bilinçler. Uyanamamış bilinçler. Henüz o yola girmemişler Girmemiş. diyelim. Yani Uyanmış dünya, lafı da ben çok abi şey yerim, gelmiyor ama içerim. dünyada kaybolmuş. Yani kaybolmak da değil. Yani dünya sarhoşluğu içerisinde. Okey. Bu bana yeter diyenler. Diyor ki bu bilinçler, uyuyan bilinçler ve negatife kilitlenmiş bilinçler. Beta ne demek? Tanrısal boyutu artık ya. Beta boyutları, yani cennet boyutları dediğimiz, o sevenlerin, tasavvuftaki sevenlerin diyarı diye anlattığımız beta bilinç boyutuna geçiş yapmamış. Yani pozitif kutbiyeti, o yaradanın yolundan ayrılmış, negatife kaymış bilinçlerden bahsediyor. Yani beta'ya geçiş yapmamış bilinçler transferleri gerçekleşecek diyor. Gerçekleşmeye başlayacak. Nereye transferleri gerçekleşecek? Kendi boyutsallıklarına, kendi zaman ve mekansallıklarına geçişler başlayacak diyor. Yani kademe kademe azalacak negatif bilinçler. Olabilir yani. İki türlü yol var. Yaradan Allah demiş ki istediğini seçebilirsin. Negatif de seçebilirsin, pozitif de seçebilirsin. Özgür irade çok önemli ve insanlar istediklerini seçmişler. Onların ne olduklarını, kim olduklarını hiç ilgilenmiyoruz. Sadece seçimini yapmış, negatif tarafına seçim yapmışlar. Beta'ya girememişlerden bahsediyoruz. O kapı kapandı yani. Yani alfa kapısı kapandı. Beta kapısı açıldı. Beta kapısı ne? Cennet boyutları dediğimiz tasavvuftaki sevenlerin diyarı. Ha şunu diyebilir seyircilerimiz. Ya sevenlerin diyarı, cennetten bahsediyoruz da savaş var. Değil mi? Abi herkes birbirini yiyor. Bitecek. Bitecek. Şimdi şöyle bir şey var. Hakikatteki birim zorlandığım yerdir aslında burası. Çünkü insanların bilinçleri ve bilinçaltları bilmedikleri yer zaten bilinçaltı kader olaraktan görüyorlar. Ama ben hep söylediğim bir şey var. Kadarın ne kadarsa kaderin o kadardır. Bu kadar. Kadarı ne kadarsa kader o kadar. Meryem suresi 80 diyor ki onların en çok tutundukları malları, mülkleri ellerinden alındıktan sonraki göreceklerine. Bak Meryem suresi 80. Neden Meryem? Çünkü Hazreti Meryem balçık içinde bir lotusla eşleştirilir. Erkek eli değmeden bir metafor olaraktan düşün. Kirlenmek anlamında. Meryem kirlenmeden Rabbimin ol emriyle kün feykünne rahmine tohum atılıyor. Ve orada bütün dünyada ortak bir dil vardır. Lotus herkes bilir. Yani nilüfer çiçeği. Balçık içinde hiçbir yerinde leke yoktur. Ve kendi kendini dölleyen tek çiçektir dünya üzerinde. İnsan kendi kendini döllediği zaman uyanır. Şimdi Meryem suresinde bu maddeden sıyrıldığımızda
bilinç boyutumuz ve katmanlarımız bir etme, ihlas. Hani kul vallahu ehad, ehad bir etmek. İhlası bol bol okuyun demelerinin nedeni tasavvufta. Bütün o alemleri, çünkü Adem'i alemde, alemi Adem'de yarattık diyor. Bütün hepsini bir etmek. Tamam mı? Bir etmek, ehad. İşte Meryem gibi temiz, döllenen beyinler anca uyanabilir. Temiz akıl ve temiz kalbe anca Cebrail ilham getirebilir. Cebrail de matematikte cibirden geliyor. İşte evrensel bir boyut ve dil, en güçlü dili. O matematiktir, geometridir, nizamdır, ölçüdür. Allah çünkü her şeye bir ölçü getirmiş. O zaman ölçüsü olanın elçisi, elçisi olanın yolu, yolu olanın kaderi olur. Şimdi dünya düzleminde kaderin, hani biraz önce bahsedilen bütün sistemin içerisinde alfanın kapanması, betanın geçilmesi, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar hep söylerim. Onu bir kitap gibi okurlar ve kendi bilinçlerinden yorumlarlar. Ama kutsal olduğunu sen farkına varırsan, eline o kitabı alırsan kutsal kitap olur. Açarsan o zaman Meryem suresinde aslında bugün bizim isim olaraktan beta dediğimizi Kur'an-ı Kerim çok açıkça söylemiş. 99 depremini yaşadı. Evet. Ve orada aslında ilk uyanışımı yaşadım dedi. Evet. Şimdi büyük bir uyanış. Zilzal suresi 99'a 8'dir. Seyirciler açıp baksın. Peki 99'a 8 nedir? 1999 8. ay. Şimdi 99'a 8 Zilzal suresi. Taş taş üstünde bırakmayız diyor. Şimdi her bir şekilde bir iletişim kurma kanalımız vardır. O iletişim kurma kanallarımızda da işte ehad, bir etme, toplama. Ama temiz akıl ve temiz kalp yoksa, Meryem kadar temizlik de yoksa, insanlar maalesef ben hiçbir zaman burada benim uzmanlık alanım diye söylemem. Ama bu dünya düzlemi üzerinde 30-35 yıldır bu alemin içindeyim. Ve Çin tıbbı okumamın nedeni bu. Kriminal psikoloji okumamın nedeni bu. Metafizik ve parapsikoloji okumamın nedeni buydu. Şimdi baktığınız zaman senin de kitabında belirttiğin uyanış tuzakları. Maalesef müzik bir kapıdır. Hani hep söylediğim bir şey var. Vav ve elif sol anahtarını oluşturur. Ve o notanın çizgileri de alemler arasında geçişlerdir. Adı üstünde anahtardır. Anahtardır. Sol anahtarı, aynen fa öyle. anahtarı, Aynen doğu öyle. anahtarı. Şimdi O kapıyı dünyada açar. bulunmuş en büyük şey atom değildir. Atom bombası da değildir. Aslında dünyada bulunmuş en önemli şey müziktir, notalardır. Mozart'ın iblisi yenecek bir besteni yaptığını da biliriz ki Vatikan bunu yasaklamıştır. Kayıtlara bile geçmiştir. Şimdi müzik dünyada bulunmuş en büyük silahsa o ilahi galaktik dildeki söylenmiş olan kısım her şey doğru ama maalesef şu andaki geçişte durağanlık dediğimiz bir sürecin içerisinde Sanskritçe'de ve Kıptice dillerde yaptığımız bizim çok derin araştırmalar var. Aramice dillerde. Şu anda ve Muhyiddin İbn Arabi'nin işte söylediği ve senin de söylediğin biraz önce Üstad o kısımda şu anda o durağanlık en hızlı olan dönem ve bütün bilginin karanlığa mı aydınlığa mı geçitini bir anda karşımızda simsiyah bir karanlık bulabiliriz. Ya da kocaman bir aydınlık bulabiliriz. O yüzden bilginin en tehlikeli olduğu kısımda ve bilginin de en çok açıldığı zamandayız. Biraz önce sizin söylediğiniz. Bak hem en tehlikeli hem de en fazla hızlı bilginin akışının Açıldığı olduğu zamanda. Şimdi olduğu Aynen gibi. öyle. Lafınızı balla keseceğim. Çünkü belli ki biz bu bölümü toparlayamayacağız. Daha hem sizin yorumlarınız var hem paralel evrenle ilgili anlatılacaklar var. Çok Üst var. benliğin galaktik mesajları aldığınız ruhsal boyuttan söylüyorsunuz. Onları okuyacağım daha. Onları paylaşmak istiyorsunuz. Dikkatle ve size zaman Bir bölüm verebilmek daha. için bu bölümü burada sonlandırıyorum. Ama sizi kaldırmıyorum. Bir bölüm daha çekeceğiz ve ikinci bir bölüm olarak o mesajlardan başlamak üzere sizin ekleyeceklerinizle anlatacaklarınızı tam olarak anlatmanızı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Uygun mudur sizin için? Tamamdır.
hem bir soluklanmış Hem bir ara olalım. verelim. Sizler de lütfen, bana çok kızıyorsunuz arkadaşlar ama burada ben sizi düşündüğüm kadar ekip arkadaşlarımı düşünmek zorundayım. Haklısınız. Kameraların aküleri bitiyor ve yani bana çok saydırdığınız için izah ediyorum. Arkadaşlarımın ihtiyaçları olabilir falan. Bu kadarlık bir sürede bir bölümü yapabilecek teknik imkanımız var. Bir bölümün süresi 1 saat. O yüzden şimdi veda ediyoruz. Lütfen bir hafta sabredin. Mesajlarla, ruhsal boyuttan gelen mesajlarla, paralel evrendeki siz kendinizle bakalım iletişim kurabilecek misiniz? Çok iddialı bir şey söylediniz. Biz de deneyeceğiz burada. Evet. Bunu göstereceğim, çok da kolay diyorsunuz. Kolay. Göstereceğim dediği şey aslında nasıl Öğreteceğim. yapabilecekleri. Evet. Yaşatmak değil. Yaşatmak Ama değil. ama Yaşayabilmek yaşayanlar için olacak. olacaktır mutlaka. O korku kapısını bir açmak gerekiyor. O saf Bakalım sevgiyle neler yaşayacak ama sizin söylediklerinizden sonra. yapabilirse sevgili dostlarımız üst benliklerinin seslerini duyabilecekler. Müthiş iddialarla, yani müthiş bir bölüm geliyor. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Tam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Agartha'nın giriş kapısını çizimle göstermek istiyorum. Kaynağı üst boyutlar mı? Ne demeliyiz? Agartha. Agartha'dan gelen bilgiler mi? Aynen. Peki zahir Agartha'nın olmak mı giriş kapısı. istediler? Yani artık bu sırlar bilinsin ise niye çiziliyor bunlar sessizce? Burada çok önemli bir sır var. Onu okuyacağım. Lütfen. Sevgili Peygamberimizin dediği gibi değil mi? Bir gününüz diğer gününüzle aynıysa hezeyandasınız diye. Aynen öyle. Bu giriş kapılarını birkaçını söyleyebilirim. Ürgüp, ikincisi Hatay'da, Samandağ. Sen başlı başına bir varlıksın. O kayanın üzerindeki çocuğu unutma. Bir şekilde üst boyutlardan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşıyorsunuz aslında şu anda. Açıyorsunuz. Seçim verdim, hak. Sirius'un amblemi. Merak ediyoruz değil mi? Evet. Peki çizdiren kim? Ne konseyi? Mayaların zamanındaki üst bilinç biziz. 3 kıta var. Paralel evrende. İnka, Murda, Okama. Ha bir saniye, 3 kıta var bir paralel 3 kıta evrende. var paralel evrende ama paralel evren bir tane değil. Kaç tane? Eğer ben Zülfikar'ımı çekmezsem, muhafızlığımı yapmazsam, sertleşmezsem,